Kanalıma hoş geldiniz. Özgür Virlan ben. Bugün sizlerle beraber modern yaşamımızı var eden elektriğin tarihteki yerini konuşacağız. Elektrik kelimesi Yunanca elektron yani kehribar sözcüğünden gelir. Yunanlılar kürk gibi nesnelere sürtülen kehribarın tüy gibi hafif nesneleri çektiğini keşfederek doğada elektriğin varlığını tarihte ilk kez ortaya koymuşlardır. Akkor filamanlı lambanın 1879 yılındaki icadıyla ve de Thomas Edison'un 1881 yılındaki merkezi elektrik santralinin inşasıyla elektrik enerjisinin fabrikalara ve evlere girmesi hız kazanmıştır. Ünlü filozof Thales'in gözlemleri sonucu ortaya koyduğu elektriği daha sonra 16. yüzyılın sonlarına doğru William Gilbert Thales'e bir saygı ifadesi olarak elektrik diyerek bu ifadenin yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. William Gilbert 1600 yılında yayımladığı De Magnet yani mıknatıslara dair adlı kitabı elektrik ve manyetizma konularındaki bilimsel çalışmanın başlangıcı olarak kabul edilir. İlgi çekici bir bilgi olarak bu noktada mıknatıs sözcüğünün yani magnet ifadesinin mıknatıs taşlarına sıkça rastlanan Manisa'dan yani Magnezya'dan türediği düşünülmektedir. Gilbert'ı izleyen ilk önemli aşama Magdeburg kentinin belediye başkanı Otto van Guericke'in 1660 yılında yaptığı elektrik makinesidir. Guericke'in elektrik makinesi kayışlı bir makara düzeniyle döndürülen kükürt bir küreden oluşuyordu. Guericke'in makinesi kısa sürede büyük bir üne kavuşmuştur. 1745'te Alman mucit Ewald von Kleist ve 1746'da Leiden Üniversitesi'nden Peter van Musselburgh birbirlerinden bağımsız olarak kondansatörü yani elektrik depolamaya yarayan bir aracı keşfetmişlerdir. Ve daha sonra Musselburgh bu kondansatörü geliştirdi ve ona Leiden kavanozu adı verildi. Benjamin Franklin 1752 yılında bir fırtına esnasında Leyden şişesine elektrik topladı ve toplamış olduğu bu elektriğin elektrik makinesinden elde edilen elektrikle aynı olduğunu kanıtlayarak paratoneri icat etti. 18. yüzyılda Benjamin Franklin'in icat ettiği paratoner dışında elektrikte herhangi bir teknolojik uygulama olmamıştır. Şöyle ki elektrikle ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı zaman dilimi 19. yüzyıl olmuştur. Ancak bu gelişmelerin temelinde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek sürekli bir akım elde edilmesini sağlayan pil yer almıştır. Bu buluşun ardından elektrik ve manyetizma arasında görülen pek çok benzerlik fizikçileri bunların arasında bir ilişki olabileceği ihtimali üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. 1820 yılında Hans Christian Ørsted elektrik akımının Kopenhag'da ders verdiği kürsünün üzerindeki pusulanın ibresini saptırdığını tesadüfen fark edince artık elektrik ve manyetizma bilimleri bir daha ayrılmamak üzere birleşmişti. Bunun sonuçları kendini kısa sürede gösterdi ve böylece Sturgeon 1823'te elektromıknatısı icat etti ve ardından Henry 1831 yılında bunu daha da geliştirerek elektrikli telgraf ve elektrik motorunun önünü açtı. Bundan başka olarak da tarihte ilk defa yaptığı deneyler sonucunda elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren Michael Faraday, elektriğin pratikte kullanım alanlarını böylece daha da arttırmıştı. Elektrikli motorun ve jeneratörün geliştirilmesiyle elektrikli trenler, tramvaylar, elektrik şebekesinin, telefonun icadının önü açılmıştı. Önemli bir teknolojik ve bilimsel geleneği olmayan elektriğin yepyeni teknolojilere zemin hazırlaması 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. 19. yüzyılda liberal kapitalist batılı ülkelerde inat, zengin olma arzusu ve de merak dürtüsüyle hareket eden bir takım bilim adamı ve iş adamı karışımı kişilerin eliyle elektrik yepyeni teknolojilere hayat vermiştir. Bu kişiler elektrik şöyle dursun doğa biliminin herhangi bir dalının eğitiminden dahi geçmemiştir. Mesela telefonun mucidi Alexander Graham Bell, sağırlara görerek duymasını öğreten bir öğretmen, telgrafın mucidi Samuel Morse ise bir ressamdı. Bu mucitlerin en büyük sorunu yaptıkları bir buluşun hemen ardından onun patentini alıp büyük sermayeli ortaklar bulup teknolojik, ticari uygulamaya geçebilmek olmuştur. Eğer bu döneme mucitler çağı dersek ki çok da yanlış bir adlandırma olmayacaktır. Bu sebeple bu dönem patent mücadeleleriyle geçmiştir.
1831 yılında Michael Faraday adıyla anılan ünlü yasasıyla manyetizmayı göstermiş ve bunun da yanında elektrik üreten küçük bir jeneratör yapmıştı. Lakin Faraday mucizesel özelliği olmadığını bilen biri olduğundan bilimsel ilkeleri ortaya koymuş ancak bunu izleyecek teknolojiyi başkalarına bırakmıştı. Faraday'in penceresinden durum böyleyken elektrik akımı üreten ilk dinamoları yapanlar da yaptıkları işin teorisini bilmiyorlardı. İlk değişken akım dinamosunu 1832 yılında Parisli matematiksel enstrüman yapımcısı Hippolyte Pixii yaptı. Bu dinamo ekseni etrafına dönen bir mıknatıs ve üzerine bakır tel sarılmış iki demir makaradan oluşuyordu. Bu gelişmenin ardından ilk önemli aşama Noreth'in yaptığı dinamoydu. Noreth'in tasarımı olan makine tarihte ilk kez bir elektrik firmasının kurulmasına olanak sağlamıştır. 1853 yılında Paris'te kurulan bu şirketin adı Alliance Company'di. 1858 yılından sonra bu dinamolar İngiltere'de deniz fenerlerindeki kömür uçlu ark lambalarının enerji kaynağı olarak kullanılmaya başladı. Bu uygulama ile elektrik ilk kez aydınlatma amacıyla kullanılmış oluyordu. 1872 yılına gelindiğinde ise Belçikalı Zenob Gramme, Pixii'nin tasarımını değiştirip daha gelişmiş bir dinamo üretmeyi başardı ve ticari anlamda kullanılabilen bu ilk dinamo 1876'dan itibaren yaygınlaşmaya başladı. Bu gelişmeler yaşana dursun, tesadüfe bakın ki 1873 yılındaki Viyana Sanayi Sergisi'nde Belçikalı mucit Zenob Gramme'ın yaptığı dinamoların sergilendiği esnada dikkatsiz bir görevli yanlışlıkla bir dinamonun çıkışını başka bir dinamoya bağlayınca ikinci dinamoda dönmeye başlamış ve böylece olayı izleyenler bir jeneratörün motor gibi çalışabileceğine tanık olmuşlardır. Kısa bir süre sonra da bu yaşanan olay dönemin dergi ve gazeteleri aracılığıyla dünyaya duyurulmuş ve 5-10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde küçük ve bağımsız mekanik enerji gerektiren demir yolları, asansörler, makine tezgahları, matbaalar tesadüfen bulunan bu yöntemle kullanılmaya başlamıştır. Aydınlatma teknolojisinin gelişmesinde iki tür lamba vardır. Ark lambası ve akkor lamba. Ark lambaları iki elektrot arasından atlayan elektrik arkının yarattığı ışıktan yararlanır. Ark lambaları önce deniz fenerlerinde, sonra sokak aydınlatmasında kullanıldı. Fakat evlere giremedi. Çünkü konut aydınlatması olabilmesi için aydınlatma gücü belli bir düzeyin altına indirilmeliydi. Aydınlatma gücü belli bir düzeyin altına indirilemediğinden konutlar için gereğinden fazlaydı. Sorun sadece bununla bitmiyordu. Birbirlerine seri olarak bağlanan bu lambalar tehlikeli olabilecek şekilde yüksek gerilim kullanımını da gerektirmekteydi. 1865 yılında Sprengel'ın civa pompasını bulmasıyla yüksek vakum elde edilebilme olanakları doğdu. Böylece 1878 yılında bu yeni teknolojiden yararlanarak Sıvan'ın yaptığı karbon flamanlı akkor lamba daha iyi sonuç verdi. Ancak yine de yaygın kullanımın önünde aşılması gereken iki büyük engel vardı. Bunlardan ilki lambanın ömrünü uzatacak olan flaman maddesinin saptanması, ikincisi ise tüm aydınlatma dizgesini ve lamba imalatının birlikte yapılabilecek olduğu teknik ve ekonomik olanakların sağlanmasıydı. Bu sorunların üstesinden gelecek olan kişi de bırakınız yapsınlar çağının ve mucit tipinin en belirgin isimlerinden biri olan Thomas Alva Edison'du. Tam bir iş adamı kafasına sahip olan inatçı mucit Edison'un derin olmayan, geniş ve daha çok sezgilerle elde edilmiş bir deneyimi ve bilgisi vardı. 1877-1878 yılları arasında ilk ses kayıt aygıtını, o zamanki terimle fonografı, icat etmiş olan Edison, flaman maddesini belirleme çalışmalarına deneysel bir yöntem izleyerek başlamış ve nihayet 1879 yılında karbon lifli flamanlı akkor lambayı geliştirmiş ve 1880 yılının Ocak ayında da bu lambanın patentini almıştır. Elektriksel ilerlemenin bir diğer adımı ise elektrikli telgraftır. Elektrikli telgraf aslında var olan bir teknolojinin geliştirilmesinden ibarettir. Günümüzde elektrikli telgrafın mucidi olarak genellikle Samuel Morse kabul edilir. Samuel Morse aslında İngiltere'de güzel sanatlar eğitimi görmüş, 1825 yılında Amerikan Ulusal
Desenatörlük Akademisi'nin kurucuları arasında yer almıştır. 1829 yılında ise ünlü müzelerde incelemelerde bulunmak üzere gittiği Avrupa'dan dönüşünde gemide tanıştığı Jackson adında yarı deli bir Amerikalı kimyacı, Morse'a Paris'e tanık olduğu bazı elektrik deneylerini anlatır ve böylece eskiden beri elektriğe tutkusu olan Morse harekete geçer. Bu hareketle Samuel Morse bir elektrikli telgraf tasarlamaya koyulur. Bu işe başladığında 39 yaşında olan Morse'un elektrik hakkında fazla bilgisi yoktur. Ancak mucitlere özgü o inatla direnir ve 1838 yılında Paris'te elektrikli telgrafın patentini alır. Amerika Birleşik Devletleri'nde patent yasası 1836 yılında geçtiği için icadının patentini kendi ülkesinde ancak 1840 yılında alabilmiştir. Telgrafın yayılmasında demiryolunun da payı büyüktür. Telgraf operatörleri tren hareketlerini izleyip diğer istasyonlara bildirerek demiryolu seyahatini daha güvenli hale getirmekteydi. Ve böylece demiryolu ağı yayıldıkça telgraf telleri de dikiliyor ve yaygınlaşıyordu. 1854 yılının 25 Ağustos'unda Paris'te çıkan Lüstrasyon dergisinde Charles Bourseul bir yazı yayımlar. Bourseul yazısında insan konuşmalarını elektrik yardımıyla iletebilen tasarladığı bir aygıttan bahseder. 1861 yılına geldiğimizde ise Alman fizik profesörü Johann Philipp Reis, Frankfurt Fizikçiler Derneği'nde verdiği bir konferansta yapmış olduğu ve adına telefon dediği bir aygıttan bahseder. Fakat konuşmaların yeterince anlaşılabilecek bir biçimde iletilemediğinden yakınır. Modern yaşamın bugün vazgeçilmezlerinden biri olan telefonun mucidi, İngiltere doğumlu Amerikalı mucit Alexander Graham Bell'dir. Aslında Bell'in çalışmaları öğrencilik yıllarına kadar uzanır. Bell, İskoçya'da öğrenciyken akustik ve daha sonra telefonla ilgilenmeye başlar. Ailesiyle Kanada'ya göç eden Bell, önce sesi elektrik kablolarıyla uzaklara ileten bir sistem oluşturur, ardından bu sistemi geliştirerek konuşmaları ileten telefonu bulur. Telefonun patentini 1876 yılında alır, lakin Bell'in ilk patent başvurusunda telgraftaki bir gelişim tanımlaması yer alır. Cihazın özellikle konuşma için kullanılacağı ilk başvuruda belirtilmezken bu teknik kısıtlama 1876 yılında hemen kaldırılır ve ikinci başvuruda belirtilir. Telsiz telgraf üzerine yapılan çalışmalar radyonun icadına giden yolu açar. 1895'te antenin keşfedilmesi, Marconi'nin 1901'de ilk defa İngiltere'den Newport manyetik kullanmadan telgraf sinyallerini iletmesi ilk kez radyo dalgalarıyla iletişimi mümkün kılar. 1906'da konuşma ve müziğin düzensiz ses dalgalarını kopya eden sürekli bir sinyal elde edilmesiyle 1916 yılında süper heterodin alıcısının geliştirilmesiyle de birlikte radyolar herkes tarafından kullanılabilir bir hale geldi ve yaygınlaştı. Sesten sonra sıra artık görüntü iletmeye geldiğinde televizyon değişik yerlerde birbirlerinin çalışmalarından yararlanarak rekabet eden bir grup mucit tarafından icat edilmiştir. Önceleri yarı mekanik, yarı elektronik olan görüntü iletim sistemi zamanla gelişerek tümüyle elektronik olmuştur. Dünyada ilk televizyon istasyonu 1928 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland'de sattığı birkaç bin adet radyovisor için yayın yapan Charles Lankins tarafından kurulmuştur. İngiltere'de ise ilk yayınlar 1929 yılında BBC tarafından başlatılmıştır. Önceleri başka sözcüklerle ifade edilen bu cihaza zamanla Yunanca tele yani uzak, Latince visius yani görmek sözcüklerinden türetilen televizyon denilmiş ve bu adla anılır olmuştur. Elektrikli tramvay ise ilk olarak 1879 yılında Berlin Ticaret Fuarı'nda sergilenmiştir. Bundan 2 yıl sonra 12 Mayıs 1881'de dünyanın ilk elektrikli sokak tramvayları Siemens tarafından Berlin'de hayata geçirilmiştir. Elektrikli tramvaylar daha sonra 3 Ağustos 1883 tarihinde Londra'da, 2 Şubat 1888 tarihinde Kuzey Amerika'da, 1889'da Boston, Melbourne'de, 1893'te Marsilya'da, 1896'da Dublin'de, 1898'de Liverpool'da ve 1900 yılında Paris'te görülmüştür.
Elektriğin icadıyla beraber sokaklar aydınlanmış, meydan gibi kamusal alanlar kullanıma açılmıştır. Zamanla reklamcılığın da işin içine girmesiyle mağaza vitrinleri ışıklı panolarla kitle iletişim araçlarına dönüşerek şehirlerin çehresi değişmiştir. Artık binalar güneş ışığına bağlı kalmadan inşa edilir olmuştur. Önceleri atlı olan tramvaylar zamanla yerini elektrikli tramvaylara bırakmışlardır ve bu gelişme toplum yaşamında hız olgusunu gündeme getirmiştir. Böylelikle elektrikli tramvaylar ulaşımı daha uzak noktalara taşıyarak şehir merkezleri dışında yaşam alanları oluşmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda da artık çalışılan yerle oturulan yerin aynı semtte olma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bugün elektrik hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Hatta modern dünyanın olmazsa olmazıdır. Elektrik bugünkü hayati önemini makine ve makinelerle bütünleşmesinden sağlamıştır. Tarihi çağları ele aldığımızda yaşanan onlarca kanlı savaş, zorlu göç ve devrimlerin ardından makine ile entegre hale gelen elektriği ve modern yaşantımızı düşündüğümüzde tarihi çağları elektrikten önce ve elektrikten sonra diye iki çağa ayırmak bile mümkündür. İnsanlığın yazının icadından sonra yaptığı en büyük atılım elektrikle olmuştur dersek ne kadar yanılmış olabiliriz? Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakın.